Yenileme TT'nin geçen bölümünde yapmak istediğim yenilemenin eskizini hazırlayıp projeyi başlatmak üzere alışverişe yani para harcamaya başlamıştım. Ben alınması gereken yeni parçalar peşinde koştururken Özkan Usta da motorun egzozunu söküp kırılmış olan gösterge panelinin tırnaklarını tamir etmişti. Bu bölümde artık daha hızlı davranabiliriz. Çünkü Özkan Usta'nın da beklediği birçok gereken aksesuarı bu bölümde tamamlayacağız. Başlıyoruz. Aslında motosikletin ihtiyaç duyacağı birçok malzemeyi tamamladım. Diskleri, balataları, aküyü, birçok eksikliklerini giderdim ama bütün bunları giderirken asıl ihtiyaç olan, asıl Özkan'ın beklediği dişli ve zincir setini almayı unuttum. Unuttum ama şimdi size öyle bir şeyi göstereceğim ki çok şaşıracaksınız. Telefonla dişli sipariş edeceğim. Efendim abi? Murat ne haber? Ya abi seni sormalı. İyidir sağ olasın. Ya Murat biz bir projeye başladık ya hani. Bu CBR 250 jantları aldık CRF 250'ye. Evet abi. Onun için abi bizim acil dişli ve zincir setine ihtiyacımız var. Senin bir hani hizmetin vardı ya bu iş yerlerine servis gönderiyordun, kuryeyle gönderiyordun. Devam ediyor mu o? Tabii ki kendi teslimatımız var İstanbul içerisine. Oo süper. Peki abi ben böyle bir sipariş versem hemen gönderebilir misin bana? Tabii ki. Peki abi projede farklılık olacak. Standart mı istiyorsun? Ya şöyle... Yani farklı bir ölçüler var mı? Standart değil de arkayı bir iki dişli daha büyütmek istiyorum aslında. 2-3 diş kadar. Yani Torkunu arttırmak için mi? aynen 42-43 gibi olabilir arka. Tamam. Ürün stoklarımıza bakalım. Eğer arka yani 2-3 dişli farkı yoksa büyüğü önden küçük gönderirim. Aynı hesaba gelir. Çünkü önün bir diş oranı %10'a tekabül eder. Arka ise %3'tür. Aynen öyle. Hiç fark etmez. Ön bir diş küçük de olabilir. Arka 3 diş de büyük olabilir. Tamam ben ona göre ayarlarım bir set sana. Tamam. Zincir ne olsun? Sanstar DID. Abi DID olsun. O konuda kısmaya gitmeyelim ama Tamam. fiyatta bir indirim yapacağım bize herhalde. Tabii ki. O sorun değil. Yardımcı oluruz. Eyvallah tamamdır. Ne zamana gelir? Bizim yerimiz Dudullu'da, Anadolu yakasındayız. Oraya ulaşmamız yarım saati bulur. Tamam. Ben o kadar zamanım var. Beklerim. Yarım saat benim için önemli değil. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Hoşça kal. Bu kadar basit. Telefonla dişli sipariş ettim. Birazdan gelir. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi bir dakika. Daha 20 dakika oldu. Abi çok hızlıyız. Vallahi helal olsun ya. Bütün seti gönderdi herhalde. Evet abi. Şimdi. Dişli, zincir. Evet, Oo. faturası. Ödemeyi ben havale geçtim. Evet abi bilgim var. Abi sen Dudullu'dan gelmedin mi? Evet abi Dudullu'dan geldim. 20 dakikada nasıl geldin o kadar mesafeyi? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Kullanmak. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Vallahi adamlara helal olsun abi. Yeminle pizzacıdan daha hızlı dişli satın aldım. Hayatımda ilk defa. Pizza söylesem daha uzun zamanda gelirdi. Evet küçük dişli göndermiş. İçinde DID'nin zinciri var. Bu güzel. Orijinal dişli, evet 38'lik dişli var arka için. Yani torku arttırmak için önden bir diş eksik ön dişli göndermiş. Arkaya orijinal göndermiş. Bu sayede torkumuz güçlü olacak. Orijinalin dışına da çıkmamış olacağız aslında. Bir de Sunstar'ın bir sticker'ı var içinde. Vallahi şahane. Bildiğin set. Eğer sizin de böyle bir şeye ihtiyacınız varsa zaten sitesine girdiğinizde markanızı, modelinizi belirlediğinizde hangi dişliyi, hangi zinciri alacağınız direkt zaten sitede çıkıyor. Eğer orada uğraşmak istemiyorsanız zaten direkt WhatsApp hatları var, iletişim numaraları var. Telefon açıp 20 dakikada İstanbul içerisinde hemen dişinize sahip oluyorsunuz. Şimdi Özkan'ın yanına gitme vakti geldi. Şu çayımdan bir yudum alayım. Çayımı bitiremedim ama gideyim abi Özkan beklemesin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi ne yapalım? Ne vereyim yaptın abime? bakayım? Ne vereceğim bakalım? Ne yaptın? Aga aksesuarları tamamladım çoğunu. Önce neyle başlayayım? İlk ihtiyacın ne? İhtiyaç yok. Sen hangisini vereceksin bakalım? O zaman önce ilk kolay çıkanla başlayayım abi. Evet. Disklerimiz. Güzel. Biraz geç oldu ama iyi, malzemeleri toplamışsın. Ben daha geç dur. gelirsin diye bekliyordum. Daha var. Abi dişli ve
zincir setimiz. Markaya Oo. dikkat çekeyim. Sunstar. Japon diyorsun. Aynen. DID DID zincir. Oo. Güzel. Bunlar yürür abi. Bunlar iş yapar. Buna ne diyorsun? Vay vay vay. Rengi çok güzelmiş. Değil mi? Aynen. Egzozumuz iyi. Bunu Bunlar kelepçeleri. kelepçeleri aynen onu soracaktım. Bir de egzozcu Mustafa abim şöyle bir parça verdi. Hani katalitik diye bunu takın. Hem yasal olsun hem de ses çok aşırı çıkmasın diye. Abi milleti rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayacağız zaten. Bu parçada bulunan sil kumaşı süper olmuş. Aynen. Allah razı Aynen. olsun yani ondan. Yani ben görevimi yaptım. O kadar laf ettin bana ama bak hepsini toparladım abi. Yani bayağı yol kat etmişsin ama daha işin çok senin. Biliyorum. Biliyorum daha ama işin biraz çok. yanında takılayım be abi. Biraz bakayım ya. Abi başımda durma ya. Başımda durma yani. Ustaların hiç sevmediği şeydir yani. Yok orası nasıl, yok burası nasıl falan. Abi ben hepsini ayarlayacağım. Zaten işim çok. Şimdi önemli olan parçaları getirmişsin sen bana. Tamam mı? Sen şimdi uza abi. Bir git. Beni bir rahat bırak. Tamam Benim mı? zaten bir sürü işim var abi. Daha gidon bakacağım, sinyallere bakacağım, kuyruk Aynen bakacağım, abi. davlumbaz bakacağım, bulabilirsem far bakacağım. Aynen. Daha çok işim var. İşin çok. O yüzden sen onları araştır abi. Aynen, Bak aynen. işimize koyulalım. Biz de bir an önce bunları alıştıralım. Aynen. Daha da fazla uzatmayalım. Biraz hızlandıralım iş. Seyirci sıkılmasın. Sıkılmaz ya. Görüyorlar onlar da. Daha iş çok çünkü. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Hadi. Kolay gelsin. CBR 250 jantı bu motosiklete tam olarak birebir uyumlu değil. Çünkü mavsal arasındaki mesafeyle jant arasındaki mil mesafesi aynı değil. Birkaç torna işi gerekiyordu. Bunları gerçekleştirdik. Gerekli burçlar yaptık ve disk bağlantı braketini biraz daha içeriye aldık. Bu yaklaşık 1,5 santim falan oldu. Ondan sonra rahat bir şekilde arka jantımızı uyumlu hale getirdik. Torna işi biraz mühendislik gerektiren bir işti. Çünkü milimetrik ölçüler yapılması gerekiyor. Doğru ölçü alınması gerekiyor. Eğer doğru ölçü alınırsa ve doğru bir ustayla yapılırsa pek fazla zor diyemem. Ama hiç bu işten anlamayan birisi için, bu işlerden anlamayan birisi için tabii ki zor olacak. Bu işi yapabilecek kişiler, eli takım tutan ve işte çevresinde ustası olan kişiler yapabilir. Yapılmayacak bir işlem değil. Evet, şu an jantımız tamamlandı. Oldukça rahat çalışıyor. Fren kaliperimizi oturtacağız yerine. Ve arkadan baktığımızda ön tekerlekle bir konumda aynı hizada olduğunu görebiliyoruz. Arka dişli ve ön dişli birbirini takip ediyor. Zincirimizi bağladığımızda birbirini görecek hizada konumlandırıldı. Ön jantta yapılması gereken işlemler vardı. Aynı arka jantta olduğu gibi. Hem videoyu uzun tutmamak adına hem de işimiz biraz daha hızlı ilerlesin diye. Ben önceden bunu da hazırladım. Bu jantta da aynı şekilde orijinal burçları kullanarak ve orijinal milini kullanarak doğrudan bunun için ayarladığımız ön jantı montajını yapabileceğiz. 290 mm diski kullandık bunda. Orijinal CBR 250 diski. Kendi diskinden de büyük. Bu da bizim için fren mukavemeti açısından oldukça iyi olacak. Orijinal burçlarıyla istediğimiz an normaline çevirebileceğiz. Ön jantta bizi zora sokan fren kaliperi oldu. Jantın merkezlemesinden ziyade fren kaliperi biraz bizi
uğraştırdı. Fren diskinin büyümesinden dolayı ön fren kaliperi şurada göreceğiniz üzere cıvata delikleri karşılamadı. Orijinalini bozmadan araya yaptığımız metal bushlar ve plaka sayesinde fren kaliperimizi merkezledik ve oldukça sağlam bir şekilde güçlendirdik. Şimdi bu ara parçaları yapmamızdaki en büyük sebep de aynı arka jantta olduğu gibi ön jantı da istediğimiz zaman orijinaline çevirebiliriz. Bu kolaylığı sağlamak açısından yaptık. Daha farklı bir disk takarak bu kadar uğraşmadan yapabilirdik. Bu işler bizim en az yarım günümüze mal oldu. Ama böyle olması hem daha profesyonel hem de işimizi orijinaline esas alarak yürütmemizi sağladı. Bu sayede her iki jantı da her iki yönlü sürüşte kullanabilecek. Selçuk bana çok dua etmesi lazım. Onu çok şeyden kurtardım. Her iki jantımız da uyumlu hale geldi. İstediğimiz zaman istediğimiz janta geçebiliriz. Herhangi bir ek parça yapmadan her iki jantı da kullanabiliriz. Sadece yaptığımız parçaları çıkartıp orijinaline çevirerek kullanacağız. Jant alıştırmaları tamam. Frenlerimiz yerine alıştı. Bunlarla işimiz bitti. Şimdiki sıradaki işimiz egzozu buna uygun hale getirmek. Egzozumuz böyle güzel, kısa bir egzoz. Selçuk bunu nereden buldu bilmiyorum ama bence çok güzel bir egzoz. Bununla ilgili yapılacak işlemler var. Araya bir deskiller konulacak, katalitik. Manifoldunu yapacağız. Yerini konumlandıracağız. Sonrasında egzoz işlemimiz de bitecek. Şirin evlere gelmişken, disk işi için gelmişken bir de egzoz bakayım dedim. Çünkü eninde sonunda egzoz alacağız. O yüzden Şirin evlerde moto egzozcu denilen bir yere geldim. Şimdi size önce şöyle bir şeyi göstereyim. Şuradaki egzozları göstereyim. Hepsi moto egzozcu Mustafa abinin elinden çıkma. Bakmayın böyle SC Project falan yazıyor. İşte Akropovic yazan var. Yoshimura falan var. Şöyle göstereyim. Abi bayağı bildiğin böyle kaliteli çok güzel egzozlar var burada. Harika egzozlar var. Ve fiyatları da öyle hani 3000 lira 4000 lira falan değil. Yani 300 lira 400 lira 500 lira motorunuza göre cc hacmine egzozun büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. O yüzden buradan bir egzoz seçeyim dedim ama benim çizdiğim o prototipteki egzozun aynısından bulamadım. Yaparız dedi ama biraz uzun süreceği için ben var olanlardan seçeyim istedim. Şöyle göstereyim. Masanın üstüne sıraladım. Şimdi benim eskizimde uzun bir egzoz vardı. Önce şunu alayım dedim. Sonra vazgeçtim. Şu kısalar hoşuma gitti. Hatta şu parlak karbon olanla bayıldım. Müthiş, harika. Hepsinin susturucusu var. Hepsi susturucusu takılıp çıkarılabiliyor. Ama en sonunda dedim ki şu sticker'ı alayım moto egzozcu abimizin. En sonunda şasiyi de şöyle bir renge boyayacağımızı düşünerek, şasiyle uyum sağlayacağını düşünerek şunu tercih ettim. Böyle plastik uçları, böyle karbon görünümlü. Burası da şasiyle uyumlu olacak diye düşündüm. Sonra tabii kelepçesini falan da aldım. Susturucusu falan da burada. Bütün gerekli olan şeyleri de burada. Bir de tabii CRF 250L'nin egzozunun içinde olduğu için katalitik konvertör. Bize bir de katalitik lazım. Altına nasıl yapacağız diye düşündüm. Onu sordum Mustafa abiye. Hemen bir tane böyle kesti. Bana bunu verdi. Al dedi sana katalitik konvertör. Bunu egzozumu borusuna, header'sına ekle. Katalitik konvertörlü bir egzozun olur dedi. Egzoz konusu böyle. Böylelikle Şirin evlerde hem disk işlerimi hem de egzoz işlerimi halletmiş oldum. Eğer ihtiyacınız varsa egzoz konusunda böyle şeylere moto egzozcuya gelip Mustafa abiye danışabilirsiniz. Görüşürüz. Başlıyoruz. Egzozu nihayet bitirdik. Bayağı uğraştırdı bizi. Çünkü
Manifold'dan komple bir hat çektik. Bu hatta dirsekler kullanmak zorunda kaldık. Çünkü profesyonel bir boru bükme cihazımız yok. Haliyle ona göre dirseklerle ölçe biçe doğru merkezde, doğru bir oranda, iyi bir konumda yerleştirdik egzozu. Bunu yaparken argon kaynağı kullandık. Sonra bunlar tekrar tesviye edilecek. Tesviyeden sonra polisaja gidecek, zımparalanacak, tertemiz bir hale gelecek. Egzozun sesi şu an için fena değil. Kapalı ortam. En son bir dışarıda sesine bakacağız. Ona göre gerekiyorsa tekrar kısmak için birkaç işlem daha yapmamız gerekebilir. Lastikler ve jantlar, frenler bunlar da tamam. İşin ağır kısmı ortadan kalktı. Bizi en çok yoracak işler bunlardı. Şimdi ufak tefek işlerimiz kaldı. Gaga'yı halledeceğiz. Arka stopumuzu halledeceğiz. Bunları da merkezleyip ve ardından boyaya gideceğiz.